Merhaba. Çocuklarda ağız solunumu düşündüğümüzden çok daha önemli sonuçlara yol açabilen bir durumdur. Kliniğimize gelen çocuğunuz eğer burnundan değil de ağzından nefes alıyorsa ilk şu soruların cevabını arıyoruz. Çocuğunuz neden burnundan nefes alamıyor? Neden normal solunum sistemini kullanmıyor? Bu videomda anlatacaklarımın bir kısmının sevgili Danne Tammy'nin bu yeni kitabından referans alınarak hazırlandığını belirtmek isterim. Burun nefes alma organımızdır ve iki temel sebepten dolayı burundan nefes almak gereklidir. Birincisi bağışıklık sistemidir. Nefes aldığımızda çok sayıda partikül ve mikroorganizma burnumuzdan içeri girer. Eğer bunlar filtrelenmeden akciğerlerimize ya da sindirim sistemimize ulaşırsa bize zarar verebilir. Burun solunumunun ikinci önemli özelliği ise havanın nemlendirilmesidir. Buruna alınan hava uygun sıcaklık ve nem ayarından geçirdikten sonra akciğerlere gönderilir. Eğer burnumuzdan nefes alamazsak bypass sistemini yani ağzımızı kullanmak zorunda kalırız. Ağzı biz bypass sistemi olarak adlandırıyoruz. Çünkü burun tıkandığında solunum kesilmesin diye geçici olarak devreye giren bir yola ihtiyaç vardır. Nezle olduğumuzda yaşadığımız durum buna örnektir. Ancak bazı çocuklarda bu geçici mekanizma uzun süreli ağız solunumu haline gelir. Şimdi bu çocuklarda ortaya çıkan problemleri 6 ana başlıkta inceleyelim. Önce adenoid yüz tipinden bahsetmek istiyorum. Adenoid yüz tipi, çocuğun uzun süre burnunu kullanmadan ağzından nefes alması sonucu çene ve yüz kaslarının çalışma şeklinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan bir yüz görünümüdür. Bu çocuklarda yüz uzundur, ağız açıktır, dil damakta değil altta durur. Üst dudak kısa görünür ve genellikle ön dişler fırlaktır. Göz altlarında hafif yorgunluk halkaları olabilir. Yanaklar düzleşmiştir ve alt çeneyi kapatabilmek için çene ucundaki kas sürekli gergindir. Çocuk genellikle burun tıkalıymış gibi görülür. Adenoid yani geziniz eti burnun arka kısmında yer alan ve büyüdüğünde burun hava yolunu daraltıp nefes geçişini engelleyebilen bir lenfoid dokudur. Fakat burun tıkanıklığı sadece adenoide bağlı ortaya çıkmaz. Burun kıkırdak eğrilikleri, asimetrik burun delikleri, sinüs iltihapları, büyük bademcikler ve diğer yapısal problemler de buna sebep olabilir. Çocuk burnundan nefes alamadığında ağız solunumu başlar. Ağız solunumu sürdükçe dişlerin bulunduğu çeneler ve burun boşlukları daralır. Daraldıkça da burnundan nefes almak zorlaşır. Bu bir kısır döngü haline gelir. Bu nedenle çocukları mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına yönlendirerek ağız solunumuna yol açan etkene odaklanırız. Burnundan nefes alamayan çocuklarda ağız sürekli açık olduğu için tükürüğün koruyucu etkisi azalır. Bu nedenle çürük riski artar, diş eti iltihabı görülebilir ve ağız kokusu ortaya çıkabilir. Dudakların sürekli kuruması ve çatlaması da sık sık karşılaştığımız bulgulardandır. Ağız ve dudaklar açık kaldığı için çene eklemi öne ve aşağı doğru kayar. Bunun sonucunda da alt çene geriye doğru yer değiştirir. Bu durum çene büyüme yönünü bozar. Arka dişler zamanla uzar ve ön bölgede açık kapanış oluşur. Çocuk dişlerini kapatabilmek için çenesini sürekli öne doğru itmek zorunda kalır ve bu da uzun vadede çene eklem problemlerine zemin hazırlar. Yanak kasları üst çeneye içeri doğru baskı uygular. Bunun sonucunda üst çene daralır ve burun hava kanalları da bu darlığa eşlik eder. Dil normalde damakta durması gerekirken aşağıya dil tabanına doğru iner. Bu da hem üst hem alt çenenin genişleyememesine, çapraşıklık oluşmasına ve bazı dişlerin sürecek yer bulamayıp da gömük kalmasına neden olabilir. Genellikle ön dişler fırlak görünür ve üst dudak kısa olduğu için de bu dişler travmaya açık hale gelir. Dil normalde damakta istirahat eder. Ancak ağız solunumunu kolaylaştırmak için dil tabanında yer alır ve geride pozisyonlanır. Bu durum damak gelişimini engeller ve atipik bir yutkunma şekline yol açabilir. Bu çocuklarda peltek konuşma, bazı sesleri doğru çıkaramama gibi sorunlar görülebilir. Ayrıca çiğneme fonksiyonu da bozulur. Çiğneme kasları doğru çalışmadığı için çene eklemine gelen yük değişir ve bu durum alt çenenin normal büyüme paternini olumsuz etkiler. Bu konuda daha önce çekmiş olduğum dil bağı videomu izlemediyseniz hem buraya hem açıklama bölümüne linkini ekliyorum. Ağız solunumu özellikle gece belirginleşir. Çocuk horlayabilir, ağız açık uyur, uykusu sık bölünebilir, huzursuz uyuyabilir veya terleyebilir. Uykuda hava yolunun tam kapanması şeklinde görülen uyku apnesi ise çok tehlikeli bir durumdur ve ağız solunumu ile ilişkilidir. Uykuda dinlenemeyen çocuk sabahları uyanmakta zorlanır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü ve öğrenme problemleri de gözlenebilir. Hiperaktiviteye benzer davranışlar da ağız solunumu yapan çocuklarda sık karşılaştığımız durumlardandır. Burundan alınamayan hava filtrelenmediği için çocuk çok daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Eğer alerjik bir zemini varsa da semptomları daha da artabilir.
Ağız solunumu yalnızca yüzü değil, tüm vücut postürünü etkileyebilir. Çocuk hava yolunu açabilmek için başını öne doğru taşır ve bu pozisyon boyun ve sırt kaslarında gerginliğe yol açar. Uzun dönemde duruş bozuklukları, skolyoz gibi postür problemlerine de zemin hazırlayabilir. Ağız solunumu sonucunda gelişen yüz görünümü, konuşma bozuklukları ve fonksiyonel problemler çocuğun özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Bazı çocuklar gülmekten kaçınır, ağızlarını kapatarak konuşur ve sosyal ortamlarda içine kapanabilir ve arkadaşları tarafından alay konusu olabilir. Bu da ağız solunumunun yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkilerinde olduğunu gösterir. Sonuç olarak ağızdan nefes almak normal bir durum değildir ve mutlaka sebebi bulunup tedavi edilmelidir. Bu süreçte KBB uzmanları, oral radyologlar, pediatristler, immünoloji uzmanları, fizyoterapistler ve biz diş hekimleri birlikte multidisipliner bir yaklaşım içinde çalışırız. Çünkü çocukların tedavisinde amacımız yalnızca dişleri hizalamak değil, solunumu, fonksiyonları ve büyüme yönünü de normalleştirmektir. Ağız solunumunun ortodontik yaklaşımını ise bir sonraki videomda anlatacağım. Görüşmek üzere.